Bir varmış, bir yokmuş. Ama bu hikaye ne çok eskiymiş ne de tamamen yeni. İstanbul'un kalbinde akşamın yumuşak ışıkları boğazın üzerine serilirken başlamış. Küçük bir kız varmış. Adı Mira'ymış. Mira bir akşam babasının elini tutarak Beşiktaş iskelesine doğru yürümüş. Hava ne sıcak ne de soğukmuş. Tam masal anlatılacak kadar yumuşak. Martılar gökyüzünde süzülüyor. Ağaçların yaprakları hafifçe kıpırdıyor. Boğazdan gelen iyot kokusu Mira'nın içine huzur dolduruyormuş. Vapura bindiklerinde eski bir zamanın kapısı aralanmış gibi olmuş. Demir gövde hafifçe gıcırdamış. Halatlar gerilmiş. Uzakta bir düdük sesi yankılanmış. Babası eğilip fısıldamış. Duyuyor musun Mira? Bu sesler İstanbul'un hafızasıdır. Mira başını sallamış. Tam o sırada vapurun en köşesinde yumuşak, yastıklı, kimsenin pek fark etmediği bir koltuk görmüş. Oraya oturmuş ve o an sanki vapurun kalbi onun altındaymış gibi hissetmiş. Vapur yavaşça hareket etmiş. Boğazın suları vapurun arkasına nazlı nazlı çarparken ince, uzun bir müzik gibi ses çıkarmış. Sanki deniz Mira'ya ninni söylüyormuş. Babası ufka bakarak konuşmuş. Biliyor musun Mira, bu vapurların ataları bir zamanlar şirketi Hayriye adına bir topluluğa aitmiş. Mira merakla sormuş. Topluluk mu? Babası gülümsemiş. Evet, 1851 yılında kurulmuş. İstanbul'da düzenli vapur seferlerini başlatan ilk büyük kuruluşmuş. Yani Boğaz'ın ilk düzenli yolcuları bu vapurlarmış. Mira gözlerini büyütmüş. Bir an için kendi oturduğu koltuğun yüzlerce yıl önce de bir çocuğu taşıdığını hayal etmiş. Tam o sırada ince bir sis vapurun içine doğru süzülmüş. Ama bu sıradan bir sis değilmiş. Bu sis hikayeler taşıyormuş. Mira başını kaldırmış. Uzakta sislerin arasında bir kule belirmiş. Galata Kulesi. Altın ve pembe ışıklarla parlıyormuş. Ve o anda bir martı gelip korkuluğa konmuş. Ama bu sıradan bir martı değilmiş. Yaşlı, bilge bir martıymış. Adı Kuzgunmuş. Martı başını eğmiş ve konuşmuş. Hoş geldin küçük yolcu. Mira şaşırmış ama korkmamış. Sen konuşabiliyor musun? Martı gülümsemiş gibi kanatlarını hafifçe açmış. Ben boğazın hatıralarını taşıyan bir martıyım. Kuzgun devam etmiş. Gördüğün o kule 1348 yılında Cenevizliler tarafından yapılmıştır. Mira fısıldamış. Çok eski. Martı başını sallamış. O zamanlar burası savunma ve gözetleme için kullanılırdı. Daha sonra Osmanlı döneminde yangınları gözlemek için kullanıldı. İstanbul'un üstünde hep bir göz gibi durdu. Mira kuleye bakmış. Gerçekten de sanki şehir uyurken bile onu izliyormuş gibiymiş. Vapur ilerlemeye devam etmiş. Sis biraz daha yoğunlaşmış. Bu kez uzakta ihtişamlı bir yapı belirmiş. Dolmabahçe Sarayı. Mira hayranlıkla sormuş. Baba burası neresi? Babası yumuşak bir sesle anlatmış. Burası 19. yüzyılda Osmanlı'nın son döneminde yapılmış bir saray. Sultan Abdülmecit tarafından yaptırıldı. İçinde yüzlerce oda var ve boğaza açılan kapılarıyla sanki denizle konuşur.
Mira gözlerini kapatmış, sarayın içinden geçen rüzgarı, pencerelerdeki ışıkları ve geçmişin sessiz ayak seslerini hayal etmiş. Vapur biraz daha ilerlediğinde boğazın ortasında yalnız bir yapı belirmiş. Kız Kulesi. Gece ışıklarıyla parlıyormuş. Mira korkuluklara yaklaşmış. Orası çok güzel. Martı yavaşça anlatmış. Onun hakkında birçok efsane vardır. En bilineni bir kralın kızını korumak için yaptırdığı hikayedir. Kızını bir kehanetten korumak istemiş. Ama kader her zaman yolunu bulur. Mira denize bakmış. Suyun üstünde ışıklar titriyormuş. Her dalga bir hikaye taşıyormuş. Vapur ilerledikçe şehir yavaş yavaş susmuş. Kalabalık azalmış. Sesler yumuşamış. Babası Mira'nın yanına oturmuş. Eskiden insanlar İstanbul'a vapurla gelirdi. Köprüler yoktu. Yollar denizden geçerdi. Mira hayal etmiş. Eski kıyafetli insanlar, dağda bavullar ve sislerin içinden çıkan vapurlar. Bir süre sonra vapur, Meclis-i Mebusan binası önünden geçmiş. Babası anlatmış. Burası Osmanlı'nın son meclisinin toplandığı yerdir. Zamanla değişti ama hatıraları kaldı. Mira derin bir nefes almış. İstanbul gerçekten bir hikaye gibi. Babası başını sallamış. Evet, ve sen şu an o hikayenin içindesin. Artık gece tamamen çökmüş. Gökyüzü yıldızlarla dolmuş. Boğaz bir ayna gibi parlıyormuş. Vapur yavaşlamış, motor sesi azalmış. Dalga sesi daha belirgin hale gelmiş. Mira başını yastığa yaslamış, gözleri ağırlaşmış. Ama dudaklarında küçük bir gülümseme varmış. Yavaşça mırıldanmış. Deniz anlatır, şehirler dinler ve yıldızlar hatırlar. Babası saçlarını okşamış. Kuzgun son kez kanat çırpmış ve fısıldamış. Her vapur bir masal taşır. Vapur limana yanaşırken son bir ses duyulmuş. Sanki geçmişten kalan bir imza gibi. Mira çoktan uyumuş ama rüyasında boğaz hala konuşuyormuş. Galata Kulesi göz kırpıyor, Kız Kulesi fısıldıyor ve vapur yeni masallar taşımaya devam ediyormuş. Ve o gece İstanbul uyurken Mira yeni hikayelerin kapısını aralamış. Ve masal da burada bitmiş. İyi geceler, tatlı rüyalar.